4 bağlantılı Prusya G8 serisi lokomotifler endüstriyel alanlarda ağır yük trenlerinin taşınması ihtiyaçları için düşük aks basıncı nedeniyle gereksiz yere düşük çekiş kuvvetine sahipti. Bu nedenle Robert Gibb, G8.1'in 17 tonluk bir aks basıncına sahip, daha ağır ve daha güçlü bir versiyonunun yapımını önerdi. Aralık 1907'de Robert Gibb, G10'un tasarımını ilk kez Prusya Lokomotif Komitesi'ne sundu. Esasen tasarımı sunulan lokomotif, tank lokomotifi T16'nın şasisini P8'in kazanı ile birleştiren bir tender lokomotifiydi. Komite T16'nın yana kayan 3. aksa sahip şasisini eleştirdi ve tahrik aksı olarak 3 yerine 4 aksı kullanan daha kısa tahrik çubuklarına sahip bir versiyon istedi. Robert Gibb, Aralık 1908'de komiteye revize edilmiş tasarımı sundu. Burada şasi artık sadece hareketli uç akslara sahipti ve 3. aks tahrik aksı olarak kullanıldı. Aynı şasi daha sonra T16 için kullanıldı ve T16.1 ile sonuçlandı. Yeni serinin ilk lokomotifi 1910 yılında Henschel tarafından inşa edildi. Makine 9735 seri numarasını ve Prusya Devlet Demiryolları SBR 5101'in adını taşıyordu. Aynı yıl lokomotif Brüksel'deki uluslararası sergide tanıtıldı. Saç çerçeve içerisinde yer alan tekerlek takımlarının çapı 1400 milimetreydi. Kazan, bir buhar kubbesi ve arkasında bir kum havuzu ile ilk versiyonundaki korunmuş P8'den geldi. P8'in diğer parçaları değiştirildi. İlk teslimatlarda 4 dingili buji botu kullanıldı. Daha sonra G8.1 için geliştirilen 3T16.5 sert çerçeveli bot benimsendi. Böylelikle G10'un tasarımı doğmuş oldu. G10 serisinin lokomotifleri 5 bağlantılı lokomotiflerdi. İkizler aşırı ısıtılmış buharla çalışıyordu. Daha az yük taşıyan bir üst yapıya sahip hatlarda yük taşımacılığı için tasarlanmışlardır. Lokomotifin kazanı 2700 milimetrelik bir eksene sahipti. Kazan pratik olarak P8 ile aynıydı ve P8 serisiyle değiştirilebilirdi. G10 serisine sadece buhar kubbesi daha düşüktü. Buhar kubbesinin arkasında bir kum havuzu vardı. Emniyet valfleri Ramston tipindeydi. Duman odası silindrik kazanın çapından daha büyük bir çapa sahipti. Taşıyıcı 30 milimetre kalınlığında saç yan korkuluklara sahip bir iç çerçeveye sahipti. 1400 milimetre çapındaki 5 kompozit tekerlek setinin toplam dingil mesafesi 6000 milimetreydi. Orta tekerlek takımı sürüyordu ve zayıflamış flanşlara sahipti. İlk ve son tekerlek takımları 28 milimetrelik çift taraflı bir beslemeye sahipti. 1922'den sonra üretilen lokomotiflerde sadece ilk tekerlek takımı kayıyordu ve dördüncü tekerlek takımı da bir kızağa sahipti. Lokomotifler ayrıca ikinci bir kum havuzu, bir besleme kubbesi ve su ön ısıtıcılı bir knor besleme pompasına sahipti. Birinci Dünya Savaşı yıllarında Alman İmparatorluğu, müttefiki Osmanlı İmparatorluğu'na G10 tipi 6 lokomotif verdi. Savaş sonrasında Türkiye'de kalan bu lokomotiflerin orijinal kazanları vardı ve bazılarına daha sonra tahrik aksını beslemesi için ikinci bir kum havuzu eklenildi. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın öncül demiryolu olan Anadolu-Bağdat Demiryolları'nın mevcut lokomotif filosu büyük ölçüde tükenmiş ve eskimişti. G10 zaten Türkiye'de korunduğu için bu türden ek makineler satın almak mantıklıydı. G10'un tasarımı uzun tedarik dönemi boyunca birçok kez modernize edildi ve iyileştirildi. Schwarzkopf ve Henschel bu modernize edilmiş 4 kubbeli kazanlı, havalandırma bağlantılı sürücü kabinli G10'ların 25 tanesini 1924-1926 arasında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na teslim etti. Bu makineler kısa bir süreliğine Anadolu-Bağdat Demiryolları'nın 475'ten 499'a kadar olan numaralar altında çalıştı. Üretilen son 10 G10'lar İsveç firması Nohab'ın 1927 ve 1928'de Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na teslim ettiği 18 adet lokomotifti. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından yeniden 55.001'den başlayacak şekilde 55.049'a kadar isimlendirilen lokomotifler yaklaşık 10 yıl boyunca Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları güzergah alanının tamamı boyunca her tür trenin taşınmasının omurgasını oluşturdu.
Bileşenlere standartizasyonu nedeniyle temel tasarım özellikleri sonraki lokomotif sınıflarına aktarıldı. Güzergah hizmetleri İzmir ve bölgesi, Burdur, Tunçbile'ye giden şube hattı ve doğudaki Kars hattıyla Sovyet sınırına kadar sınırlıydı. Lokomotifler hizmetten çekildikten sonra 55.011 Kars, 55.020 Edirne, 55.025 Afyon, 55.037 Çamlık, 55.047 Ankara'da olmak üzere en az 7 tanesi anıt müze lokomotif olarak bugüne kadar korunmuştur.